Bu kareler uzun bir ömrün özetiydi. Fethullah Gülen, sevenlerinin ifadesiyle Hoca Efendi, 21 Ekim 2024'te sonsuzluk yolculuğuna uğurlandı. Bizler hem talebeleri hem de yol arkadaşları olarak hocamızın ilminden çok şey öğrendik. Gülen veda ederken ondan geriye bir felsefe ve dünyanın pek çok yerinde kabul görmüş sosyolojik bir hareket kaldı. Onun hayatı, Türkiye tarihinin 80 yıllık özetiydi. Ülkenin en çalkantılı dönemlerindeki duruşu ve attığı adımlar kimilerini çok etkilemiş, kimilerini ise rahatsız etmişti. Yani dostları ve düşmanları vardı. Bir yandan Anadolu'dan dünyaya barış, sevgi ve diyalog söylemlerini eğitim yoluyla taşıyan din adamı olarak anıldı, diğer yandansa pek çok siyasi iddianın hedefi oldu. Peki Fethullah Gülen kimdi? İşte onun Türkiye ve dünya tarihinin en keskin ve kritik dönemleriyle örtüşen hayat hikayesi. Dünya yeni bir savaşın eşiğinde. Avrupa'da tansiyon yükseliyordu. Türkiye yaklaşan fırtınanın uzağındaydı ama gölgesinden kurtulmuş değildi. Genç cumhuriyet ilerlemeye çalışırken toplum eski mirasla yeninin arasında bir denge arıyordu. O yıllarda Erzurum geleneksel yapısını koruyor, dini eğitim ve medrese kültürü devam ediyordu. Fethullah Gülen'in çocukluğu bu atmosferde geçti. İlk hocası annesi ve babası oldu. Bölgenin tanınmış din adamlarından ders aldı, küçük yaşta hafızlık eğitimini tamamladı. 14-15 yaşlarında cami kürsüsünde verdiği vaazlar dikkat çekti. 20'li yaşlarına doğru genç imam ve vaiz için Erzurum'dan Edirne'ye uzanan bir yolculuk başladı. O yıllarda çok partili hayatın tecrübesini yaşayan Türkiye'de geleceği ipotek altına alacak bir kırılma yaşandı. 1960 darbesiyle birlikte dengede kalmaya çalışan Türkiye'de her şey tepetaklaktı. Başbakan Adnan Menderes'i idam eden 27 Mayıs rejimi toplumu da baskı ve yasaklarla şekillendirmeye çalışıyor, dini alandaki faaliyetleri kısıtlıyordu. Fethullah Gülen ise 1961'de 2 yıl sürecek mecburi askerlik görevi için Ankara Mamak'taydı. Askerlikten sonra Erzurum'a döndüğünde yeniden vaazlarına devam etti. Fakat o dönemde pek çok genç gibi o da memleket meseleleriyle meşgul oluyor, bir yandan halk evinde Mevlana'yı anlatıyor, diğer taraftan o yıllarda Sovyetlerden esen rüzgarlar sebebiyle Komünizmle Mücadele Derneği'nin kuruluşunda yer alıyordu. Aklından bir türlü çıkmayan Üç Şerefeli Camii ise onu yeniden Edirne'ye götürecekti. 60'ların ortasında bir vaiz olarak gittiği Edirne'deki çalışmaları Diyanet'in o yıllardaki yöneticilerinin dikkatini çekecek, önce Kırklareli, sonra İzmir'e tayin edilecekti. O yıllarda İzmir ülkenin en modern şehri olarak anılıyor, muhafazakar Anadolu şehirlerine pek benzemiyordu. Fethullah Gülen, merkez vaizi olarak gittiği bu şehirde bir yandan da Kestanepazarı Derneği Kur'an kursunda gönüllü olarak öğreticilik yapıyordu. Bütün ıstıraplara rağmen küre-i arz omuzuna yükselmiş gibi ayaklarının bağı çözülmüş, dize gelmiş fakat sürüne sürüne Resul-i Ekrem'in bıraktığı emaneti götürmesi gereken ufka götürüp orada gelecek nesillere davanın haysiyeti içinde devretmek için inleyen, sızlayan fakat işi bırakmayan bir nesil var elhamdülillah. Şimdi burada tarihsel akışa bir virgül koyalım. Çünkü derin çatışmaların körüklendiği o yıllarda kimse bir vaizin yıllar sonra ülkede farklı kesimlerle aynı karede yer alacağına ihtimal vermiyor, büyük bir eğitim açılımına imza atacağını aklına bile getirmiyordu. ...90'lı yılların ikinci yarısından sonra Türkiye tarihinin en önemli isimlerinden biri haline gelen Fethullah Gülen için İzmir, özellikle Kestanepazarı dönüm noktasıydı. O günlerin bürokratı, ilerleyen yılların Başbakan ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la tanışacaktı. İki ismin dostluğu ilerlerken Gülen dikkat çekiyordu. Cami kürsüsünde, kahvelerde konuşuyor,
İzmir'in ağır abileri olarak bilinen Eşref Paşalılarla bile sohbet ediyordu. Onu öne çıkaran söyledikleriydi. Vaazlarında dini kaynaklar olduğu gibi edebiyat, felsefe, fizik, batı düşüncesi her şey vardı. İmam Gazali'den söz ederken Shakespeare'i de anıyordu. Bir yandan Schopenhauer'dan, diğer taraftan Kartacalı Hannibal'dan bahsediyordu. Goethe Müller'in karşısında der ki, İran çeşitli devirlerde büyük edipler yetiştirmiştir. Ama birkaç tanesini tutmuş, diğerlerini atmıştır bunların. Bu tuttuklarını sayar. Mesela Enveri gibi, Firdevsi gibi, Şehname sahibi, Mahzen-i Esrar sahibi Nizami gibi, Sadi gibi, Hafız-ı Şirazi gibi ve bunların başında Mevlana Celaleddin Rumi gibidir. Onların attıkları aralarında öylesi vardır ki ben kendim onların yanında şair demeye utanırım der Goethe. Vaaz ve sohbetlerle zaman akarken Türkiye 1970'li yılları yaşıyordu. Kardeş kavgası giderek büyüyor, ideolojik çatışmalar ülkede derin kırılmalara, gençlerin canına mal oluyordu. Sağlı sollu bu gerilim içinde Gülen, o yıllarda askeri muhtıranın sert yüzüyle karşılaştı. 12 Mart 1971 muhtırası sonrası ülkede sağlı sollu pek çok isim hedefe konuldu ve Gülen de 7 ay tutuklu kaldı. ...70'li yılların ikinci yarısı gençlik hareketlerinin zirve yaptığı bir dönemdi. Farklı ideolojilere sahip milyonlar, ülkenin geleceğini tayin için kıran kırana mücadele ediyordu. Fethullah Gülen ise bu dönemde hem Türkiye hem de Avrupa'da konferanslar veriyor, hatta dergi çıkarıyor ve çatışmadan uzak bir dil kullanıyordu. Baş ve orta sayfa yazılarını Gülen'in kaleme aldığı Sızıntı dergisinin ilk sayısı Şubat 1979'da çıktığında ilk başyazı "Bu ağlamayı dindirmek için yavru" adını taşıyordu. O günlerin kavga ortamında bu alternatif çıkış şaşırttığı gibi meraka da sebepti. Fakat çok uzun sürmeyecek, bir kez daha askerin göbeğinde olduğu bir kırılmayla ülke 12 Eylül 1980 sabahına uyanacaktı. Ülkede nefes almak neredeyse imkansızdı. Siyasi parti liderleri hapse atılmış, siyaset yasaklanmıştı. Sağdan soldan gençler hapiste işkence görüyor, idam ediliyordu. Fethullah Gülen'in de kaderi ülkenin durumuyla paralel ilerliyordu. Önce tayin rüzgarı, sonra emniyet baskısı derken saklanmak durumunda kalmıştı. Askeri yönetim geride toplumsal hafızada ağır travmalar bırakan izlerle Çankaya Köşkü'ne çekilirken, 4 farklı siyasi ideolojiyi birleştirmeyi vaat eden Turgut Özal dönemi başlıyordu. Fethullah Gülen'in yakından tanıdığı Özal'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemi hem onun için hem de Türkiye açısından açılım dönemi olacaktı. Özellikle eğitim alanında Gülen ve onu takip edenler önce ülke içinde yurtlar ve okullar açacak, sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Orta Asya'dan başlayıp dünyaya yayılan bir eğitim modelini inşa edeceklerdi. Bu model özellikle Anadolu'da yeni bir kuşağın yetişmesine sebep olacaktı. Askeri darbe dönemlerinde budanan anne ve babalarının hayalleri bu gençlerin hayatı olacaktı. Hoş geldiniz iyiliğimize. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Hiç mi özlemedi, hiç mi hakkım yok? Bir ara bir sor Allah aşkına. O yıllarda Türkiye, Orta Asya'dan başlayarak dünyanın pek çok ülkesine bu okullar aracılığıyla ulaşıyordu. Anadolu'dan maddi ve manevi destek alan eğitim kurumlarında Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde yetişmiş öğretmenler görev yapıyordu. Dünyanın her tarafına gittiler, sevda dediler. Ana baba yurdunu, yuvasını terk ettiler. Sevda dediler, gönüllere neşe verdiler. Sevda dediler, dünyayı cennete çevirmeye söz verdiler. Türkiye tarihinde eşine pek rastlanılmayan bir tablo yaşanacaktı. Eğitimciler ve onlara destek verenler çok kısa sürede meyvelerini görmeye başlamıştı. Gülen'i seven de sevmeyen de bu okulların ülkeye ve dünyaya katkısında hemfikirdi. Çiçekler
açıyor bahçelerde, ışık şimdi karanlık gelip boğacak. Stadyumları, devasa salonları dünyanın dört bir yanından gelen gençler, çocuklar dolduracak, Türkçe şarkıları, şiirleri ve mesajlarıyla ülkenin uluslararası arenadaki en özgün ve başarılı projesi olacaktı. Eğitim kurumlarının evrensel bir boyut kazanmasının belki en önemli sebebi 1990'lı yılların başında yaşanan kritik gelişmelerdi. Film 1993 yılında koptu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti. Fakat bu şüpheli ölüm üzerinden uzun yıllar geçse de aydınlatılamayacaktı. Özal'ı uğurlayan milyonlar gibi Fethullah Gülen de yastaydı. Gülen, ona vefasını cenazesinde taşınmasını istediği sivil, dindar, demokrat Cumhurbaşkanı pankartlarıyla gösterdi. Özal'ın öldüğü yıl ülkenin en karanlık yıllarından biri oldu. Faili meçhuller, suikastler, köy boşaltmalar, yakmalar, beyaz toroslarla anılan kirli derin devlet senaryoları vizyona girdi. Ülke yangın yeriydi ve aklı başında olan, memleket kaygısı taşıyan her kesimden insan benzer çağrılarla sesini duyurmaya çalışıyordu. Özel televizyonların ve iletişim araçlarının yaygınlaştığı bu yıllarda Fethullah Gülen, İstanbul'da hem vaazlar verdi hem de medya üzerinden geniş kitlelere seslendi. Toplumun farklı kesimleri, derinlerden gelen çatışma senaryolarının aksine hareket ediyordu. Alevi vatandaşların çoğunlukta olduğu İstanbul Gazi Mahallesi'nde bir kahvehane silahla tarandı. Onlarca kişi hayatını kaybetti. Amaç Alevi-Sünni çatışmasını ülkede yeniden körüklemekti. Fethullah Gülen'in bir din adamı olarak o gün verdiği mesaj hem kendisi hem de Türkiye için bir kırılma noktasıydı. Cami, cemevi, beraber aynı parkta oturup kalkalım. Geçmişe ait bu şeyleri yeniden hortlatarak yeni düşmanlık vesileleri oluşturmayalım. Aynı kaderin mahkumları, aynı kaderin mazlumları, aynı kaderin mağdurları, aynı kader karşısında ezilen, üzülen insanlarız. Bu açıdan bu akli ve mantıki birlik ve beraberliğe götürecek şeyleri bir kere daha gözden geçirerek insanımızın iktidar mücadelesi yerine, zirveyi tutma mücadelesi yerine, ya devlet başa ya kuzgun leşe mücadeleleri yerine birliği ve beraberliği koruma uğrunda ciddi mücadeleler vererek. Bu çıkış Gülen ve hareketini daha görünür hale getirmişti. O yıllarda Bosna'da katliam vardı. Oradaki çocuklar için İstanbul'da dünya karmasıyla maç düzenleniyor, Maradona tribünde Gülen'le yan yana oturuyordu. Başbakan Tansu Çiller de oradaydı. Gülen medyanın ilgi odağıydı. Finans kuruluşu Bankasya, Eğitim Kurumu Fatih Üniversitesi açılırken siyasetin önemli isimleri ve hükümet üyeleri onunla aynı karede yer alıyordu. Bu döneme damgasını vuran esas gelişme ise Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın kuruluşu olacaktı. Onursal başkanı Gülen'di ve bu vakıf Türkiye'de buluşma merkezi haline geliyordu. Sağdan soldan farklı dünyalardan bir araya gelmez denen isimler el ele pozlar veriyordu. Bizi idare edenlerin, idare etmeye talip olanların üsluplarını bir kere daha gözden geçirerek, sevgiyle, hoşgörüyle de bazı şeylerin olabileceğini, düşüneceklerini düşünüyor, bekliyor ve gelecek adına bütün hoşgörülerle beraber el ele diyorum. Diğer taraftan Abant platformuyla o isimler memleket ve dünya meselesi için aynı masaya oturmayı başardı. Bu buluşmaya Gülen hareketi öncülük ederken aydınlar, sanatçılar, yazarlar da Abant'ı bir demokrasi platformuna dönüştürdü. Pek çok kesim bir yandan bu yapılanları alkışlıyor, diğer taraftan özellikle yurt dışındaki Türkiye'den gönüllülerin desteğiyle açılan okullardan gelen başarıyla seviniyordu. Sadece toplum değil, dönemin bakanları, başbakanları ve cumhurbaşkanları bu tabloya yazdıkları mektuplarla tam destek veriyordu. Fethullah Gülen, bu süreçte gelen yeni dalgayı hissetmiş olacak ki röportajlar veriyor, amaçlarının iyi insan yetiştirmek, demokratik değerlere sahip bireylerin inanç özgürlüğü içinde yaşaması olduğunun altını çiziyordu. Türkiye'nin problemi eğitimdir dedim. Evet.
okul açtılar, yurtlar açtılar, pansiyonlar açtılar ve hizmet veriyorlar. Bir yerde örneği ortaya çıkınca, diyelim burada Fatih Lisesi ortaya çıkınca veya İzmir'de Yamanlar, ki bunları iyi biliyorum. Çünkü bizzat bu işi yapanları teşvik ettim ben, yapın diye. Şablon aldılar, örnek aldılar. Bunu başka yerlerde de aynı şeyi yaptılar. Okullarınız gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında gazelerde örnek okullardır. Sizi tebrik ediyorum. Bangladeş'e kadar bu okullara götürdünüz. Bangladeş'te Türk Milli Marşı'nı söyleyen Bangladeşli çocukları görmekten büyük mutluluk duydum. Fethullah Gülen sadece Türkiye sınırlarında farklı inanç sahipleriyle bir araya gelmiyor, bunu uluslararası bir düzeye taşıyordu. Vatikan'da dinler arası diyalog adına Katolik dünyasının lideri Papa II. John Paul'la yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Gülen ve Papa buluşması yeni bir asra geçiş için gün sayan dünya ve Türkiye tarihi için dönüm noktasıydı. Bu buluşmanın Müslüman coğrafyası için ilerleyen yıllarda çok daha farklı bir anlamı olacaktı. Esas dinler diyalog için gelmiştir. Dinlerin temelinde hoşgörü vardır, insanlık sevgisi vardır. Biz bunu bir kere daha ortaya koyalım. Çok geçmeden Gülen'in endişesini hep tekrarladığı günler geldi. Türkiye'de asker bir kez daha sahnedeydi. Ama bu kez kendisine farklı bir yöntem bulmuş, değişen dünya şartlarında doğrudan demokrasiye müdahaleyi göze almadığı için adını postmodern darbe koymuştu. Komutanlar, siyasetin, adaletin bütün kurumların üzerinden Ankara-Sincan sokaklarında yürüttükleri tankların paletleriyle geçiyordu. İktidar zorla değiştirilmiş, diğer siyasetçiler ve toplum bu utanç verici tablodan çıkış yolu arıyordu. Adı farklı, sonuçları aynı bir darbe dönemi yaşanıyordu. Fethullah Gülen daha öncekilerde olduğu gibi bu dönemde de benzer bir kader yaşadı. Önce medyada aleyhine yayınların düğmesine basıldı, sonra hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dava açıldı. O yıllarda Fethullah Gülen ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasındaki yakınlık dikkat çekiciydi. Sayın Fethullah Hoca'yı öteden beri gazetelerde çıkan söyleşilerinden, ki son zamanlarda özellikle çıkıyor ve okuma fırsatını bulduğum kitaplarından ve toplumsal çalışmalarıyla ilgili haberlerden izliyordum. Kendisi benimle görüşme isteğini belirtti. Bunu memnuniyetle karşıladım. Çünkü toplumumuzun önemli bir inanç ve düşünce insanıdır. Ve kanım o ki kendi inançlarının siyasete alet edilmesini de hiçbir zaman hoş karşılamamıştır. Sol kesimin önemli ismi Ecevit, 90'lı yılların başında tanıştığı Gülen hakkındaki iddialara karşı çıkıyor, ona açıktan destek veriyordu. O günlerde bu stratejik bir hamle olarak algılanmanın ötesinde daha güçlü bir anlamı vardı. Ülkede bir yandan 28 Şubat'ın getirdiği şartlara direniş vardı, bu durum daha önceki askeri dönemlerin aksine farklı ideolojik kesimleri birbirine yaklaştırmıştı. Ancak şartlar onların aleyhine işliyordu. Gülen, Ecevit'in de tavsiyesiyle sağlık sorunlarından dolayı ABD'ye gitti. Gülen Amerika'ya giderken 28 Şubatçıların kontrolündeki mahkemede hakkında açılan davanın duruşmaları yapılıyordu. Milenyum çağına Türkiye yine bir rejim ve ekonomik krizle girmeyi başarmıştı. Türkiye'de bunlar yaşanırken dünya medeniyetler arası çatışmayı konuşuyordu. 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırı bütün dengeleri alt-üst edecekti. Bu saldırı sonrası Müslüman eşittir terörist algısının öne çıktığı bir küresel rüzgarda daha önce Papa ile buluşmuş, eğitim faaliyetlerine öncülük etmiş, dinler ve medeniyetler arası diyalog çağrılarını dillendirmiş bir Müslüman din adamı olarak Gülen'in o dönemdeki sözleri kayıtlara geçti. Müslüman terörist, terörist de Müslüman olamaz. Müslüman terörist olmaz. Teröriste de Müslüman denmez. 28 Şubat postmodern darbesine direnen Türkiye'de ise ekonomik krizin de etkisiyle iktidar değişti. Bu kez göreve o dönemin mağdurlarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve toplumsal bir koalisyonu yansıttığını söylediği AK Parti geldi. Yıldızları pek barışmasa da Gülen ve Erdoğan'ın yolu kesişmişti. Erdoğan, hukuk devleti, hak ve özgürlükler, demokrasi vurgusu yapıyor, gömlek değiştirdiğini söylüyordu. Erdoğan'ın iktidara gelmesinin hemen ardından Türkiye'de iki cephe oluştu. Bir yanda darbe dönemlerinin seçkinleri vardı, onlar mitingler yapıyor, ordu göreve diyor,
kapatma davaları açıp Cumhurbaşkanını bizden başkası seçemez diyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri de halkın sahip çıkmasını ister herhalde. Bu çıkışları yazar Hrant Dink'in öldürülmesi, Danıştay üyelerine silahlı saldırı izliyordu. Ulusalcı bir dalga provokatif eylemlerle yeniden alevlendirilmek isteniyordu. İkinci cephede ise Avrupa Birliği'nden liberallere, muhafazakarlardan solculara Türkiye'de demokrasi ve hukuk adına değişim adımlarının atılmasını isteyen bir geniş mutabakat vardı. Onlar da Erdoğan'a kredi veriyordu. Gülen ve hareketi de ikinci cephedeydi. Bu süreçte Gülen hareketi üzerinden Erdoğan kendisine yol açıyor, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve stadyumları dolduran gençlerle Türkçe olimpiyatlarında buluşuyordu. Erdoğan'ın ülkede yükselen hukuk ve demokrasi dalgasının üzerinde sörf yaptığı bu günler, 2010 yılında anayasa reformuyla zirveye ulaştı. Meseleyi o Mavi Marmara'ya dayandırıyorlar. Bugün de olsa yine aynı şeyi arz ederim ben. Keşke diplomasi sonuna kadar kullanılsaydı. Kaba kuvvetle işin üzerine gidilmeseydi. Fethullah Gülen'le Erdoğan arasında her şeyi süt liman denilen bu dönemde yol ayrımı çoktan başlamıştı. Önce İsrail'e giden Mavi Marmara gemisi üzerinden Gülen iktidarla ters düştü. Gülen, aktivistlerin ölümüyle sonuçlanan Mavi Marmara konusunda izin alınmalıydı demişti. Erdoğan rota değiştiriyor, parlamenter sistemi başkanlık rejimine çevirmeye çalışıyordu. Gülen hareketiyle de ipleri atıyor, dershaneleri kapatmakla tehdit ediyordu. Bu gerilimli atmosfer sadece Gülen hareketiyle sınırlı değildi. Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmek istenmesi üzerine Erdoğan'ın tırmandırdığı kriz toplumsal bir tepkiye dönüştü. Gençler, sanatçılar, herkes Taksim'de direnişteydi. Erdoğan onlara kulak vermek yerine gerginliğin fitilini ateşledi. Gülen'in Erdoğan çizgisinden uzak durduğu en keskin zaman dilimlerinden biriydi Gezi olayları ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yangın ve savaş arzu ettiğiniz yerde siz başlatsanız bile arzu ettiğiniz yerde onu durduramazsınız. O nerede duracaksa gider onda durur. Bu açıdan da mesele küçükken bir mangal koru közü halindeyken onu söndürmesini beceriyorsanız orada söndürmeye bakın. Erdoğan adım adım başkanlık sistemine giderken bu yolda taşlarını Gülen hareketini hedefe koyarak yapıyordu. İşte tam bu süreçte ülke tarihinin en büyük yolsuzluk dosyası patladı. Bakanlar, çocukları, Erdoğan ve ailesi milyarlarca dolarlık bir yolsuzluk çarkının içinde suçüstü yakalanmıştı. Halk ve siyasi partiler 17-25 Aralık operasyonlarıyla ortaya çıkan yolsuzluklardan dolayı sorumluların yargılanmasını istedi. Fakat Erdoğan olup bitenleri Gülen hareketini yine hedef göstererek açıklamaya çalıştı. Hatta devre iktidarında hapse attığı derin yapı olarak nitelediği isimleri dışarı çıkararak yolsuzluk iddialarından kurtulmak için ülkeyi yangın yerine çevirdi. Fethullah Gülen ise hem sohbetlerinde hem de uluslararası medyaya verdiği röportajlarda yolsuzluğa işaret ediyor, operasyonu yapanların devletin polisi ve savcısı olduğunu vurguluyordu. Bir yolsuzluk oldu muhakkak, bunu herkes kabul ediyor. Eskiler avam havas derlerdi. Halktan okumuş insanlara elite kadar herkes hemen meselenin mahiyetini görüyor, biliyor. Değiştirmeye de kimsenin gücü yetmez. Fakat bir rahatsızlık vardı herhalde. Biraz evvel çerçevesini vermeye çalıştığımız harekete karşı, cemaate karşı bir rahatsızlık vardı. Bu vesile ithaz edildi. Erdoğan 17-25'te ortaya çıkanları kapatmaya çalıştıkça demokrasiden uzaklaşıyor, meydanlarda herkesi tehdit ediyor ve Gülen hareketinin okullarına, medya kuruluşlarına, bütün kurumlarına el koyuyordu. Polis arkadaşlar, yurttaşlara, gazetecilere karşı şiddet uygulamayın. Bakın bu yaptıklarınız doğru değil. Gülen hareketinin nefes alamaz hale geldiği bu dönemde Ankara kulislerinde ise silahlı kuvvetlerin darbe hazırlığı içinde olduğu söylentileri ayyuka çıkmıştı. İddiaların odağında dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar vardı. Fakat bu tablo iktidarın kontrolündeki medyada farklı yansıtılıyordu. Bu tartışmalar arasında Türkiye en garip gecelerinden birini 15 Temmuz 2016'da yaşadı.
Erdoğan o gece yaşananları Gülen Hareketi'nin darbe girişimi olarak açıklamaya çalışsa da olayların baş sorumlusu olarak kendisi görüldü. Özellikle 15 Temmuz'u bahane ederek inşa ettiği tek adam rejimi onu ele veren en önemli noktaydı. Fethullah Gülen ise darbe iddialarını net bir dille reddetti ve 15 Temmuz 2016 sonrası uluslararası bir mahkeme çağrısı yaptı. Uluslararası bu organizasyon bu meseleyi tahkik alsın. Hakikaten var mı yok mu ona göre karar versinler. Çıkacak sonuca ben razı olurum. Yalan bile olsa yani para verilip iftira şeklinde böyle kağıtlar imza atılsa, doldurulsa bile ama uluslararası bir organizasyonun yapması bunu şayet tavsiye ederim. Fethullah Gülen 15 Temmuz sonrası tam 8 yıl boyunca aynı çağrıyı tekrarlarken Türkiye'de Erdoğan rejimi milyonlarca insanı Gülen Hareketi'ne mensup olduğu iddiasıyla ya hapse attı ya işsizliğe mahkum etti. Erdoğan rejimi Gülen'i 15 Temmuz'la ilişkilendirip iadesini istedi. Fakat bu süreçte dünyanın önde gelen ülkeleri bu iddiaları ciddiye almadı. Aksine hem dünya hem de Türkiye muhalefetinin önemli bir bölümü 15 Temmuz'u Erdoğan'ın tek adam hayali için yaptığı kontrollü darbe olarak kodladı. Fethullah Gülen, ilerleyen yaşı ve sağlık problemleriyle Türkiye'de iktidarın imkanlarıyla hakkında yürütülen bu kampanyalarla da mücadeleyle geçirdi son yıllarını. 21 Ekim 2024 günü vefat ettiğinde dost düşman herkes sevenlerinin onu nasıl uğurlayacağını merak ediyordu. Bir yıl önce Amerika'da bir stadyumda işte bu görüntüler vardı. Gülen, son 15 yılda hakkında yürütülen ağır karalama kampanyalarının aksine bir etki bırakmıştı. Onun son yolculuğuna böyle uğurlanmasının sebebi, şüphesiz Türkiye ve dünya tarihinin kritik dönemlerindeki duruşu ve sözleriydi. Gülen, siyasi tartışmalardan veya kritik dönemlerdeki çıkışlarından çok, eğitim alanındaki çabalarıyla tarihteki yerini alacak. Çünkü sevenlerine göre o, Türkiye, Orta Asya, Afrika, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde en az 3 kuşağı etkisi altına alan bir eğitim seferberliğini miras bıraktı. Türkçe'ye mal olmuş bir Arapça söz var. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hakikat her zaman galebe çalar. Hakkın karşısında her şey tuz buz olur, erir gider.